Akışta kalmak. Ne demek? Yani zihninizi başka düşüncelerle yormak yerine doğrudan içinde bulunduğunuz, eyleme odaklandığınız o muhteşem an. İşte akışta kalmak tam olarak budur. Akışta kalabiliyor muyuz? Çok Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor, değil mi? Yani bir şey olmuyorsa bizim hayrımızadır. Ben öyle düşünüyorum. Olmuyorsa daha iyisi olacaktır. insan nefsi istiyor. Çok param olsun. Çok param olsun istiyor. Daha iyi işim olsun, daha iyi yaşam koşullarım olsun diye bu düşüncelerin içinde sürekli kendi kargaşasını yaşaya bu sefer hayatı kaçırıyor. Akışta kalamıyor. Akıştan koptuğumuzu nasıl anlarız? Akıştan Anlar mısın yani? bu konuyu anlatırken akıştan kopuyoruz bazen. Örneğin O akış bu akış değil. bu da bir akış aslında. Bu yayın akışı. Evet, tartışma yaşadım ve akış bozuldu. Evet. Bunu yaşadıktan sonra, yani bunu yaşadığında o an akışta kalabilir misin? Yoksa bunu günlerce düşünür müsün? Seni meşgul eder mi? Hayat kaliteni bir süre düşürür mü? Bir şey yaşadıysam onu büyük bir ihtimalle 2 saat için unuturum. Yani ben böyle bir insanım. Aşkım sen her şeyi unutuyorsun. Yani ben akışta kalırım kardeşim. Beni Tamam. kimse akıştan söküp atamaz. Bir dakika düşünelim onu. Düşünmenin bir anlamı yok ki. Karşılıklı sorulamıyorsa bu. Niye sorulamasın ya? Sorarız. Yani bilmiyorum, erkekler o şekildedir diye düşünüyorum da. Hani bayanlarda daha farklı işliyordur bu mevzu. Akışımı bozan tek şey bu hayatta ne? Ben. Sen bozmuyorsun. Sen de hemen hallediyoruz. Hemen şey yapıyoruz. Toparlıyoruz bir şekilde. Akışımızı bozmadan devam ediyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün akışta kalmayı konuşacağız. Akışta kalmak ne demek? Yani zihninizi başka düşüncelerle yormak yerine doğrudan içinde bulunduğunuz, eyleme odaklandığınız o muhteşem an. İşte akışta kalmak tam olarak budur. Akışta kalabiliyor muyuz? Çoğu zaman kalamıyoruz. Çünkü sürekli kontrol etme çabası var. Yani sürekli kafamızdan başka planlar geçiyor. Hı hı. Sürekli işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı, işte şöyle yapayım, işte böyle olursa daha iyi olur. Ya ama işte senin evdeki plan çarşıya uymaz diye bir muhabbet Evet. var ya. Hı hı. Yani uymuyor işte, uymuyor. Biz de zorluyoruz. Bir zorlama çabası var. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor, değil mi? Yani bir şey olmuyorsa bizim hayrımızadır. Ben öyle düşünüyorum. Olmuyorsa daha iyisi olacaktır. Benim inancım bu şekilde. Ben bununla çok kez karşılaştım. Mesela bir yere iş başvurusunda bulunuyorsun. Orayı çok istiyorsun. Bekliyorsun da oldurmaya çalışıyorsun. Araya birilerini sokuyorsun falan. Sürekli de arayıp duruyorsun. Ama sonucunda olmuyor. Sana başka bir kapı açılıyor. Oradan girdiğin zaman diyorsun ki iyi ki burası olmamış diyorsun. Evet. Günlük hayatta böyle şeyler çok var. İkili ilişkilerde de. Bir taraf mesela zorlanıyor ama oldurtmaya çalışıyor. Ya uğraşma. Olmuyorsa daha iyisi olacaktır demek ki. Kesinlikle. Aslında akışına bırakmak kelimesi çok doğru. Su Akışına bırak. akar yolunu bulur. Akışına bırak. İnsanlar o kadar plan yapıyor ki, yok işte zengin olmak, yani zengin olmanın peşinde Hı hı. koşuyor. Daha iyi bir iş bulmanın peşinde koşuyor. Yani tabii ki insan nefsi bunları ister. Hı hı. Hepimiz istiyoruz. Evet. Ama hayatında gerçekleri var. O gerçekleri yaşıyorsun. İnsan nefsi istiyor. Çok param olsun. Çok param olsun istiyor. Daha iyi işim olsun, daha iyi yaşam koşullarım olsun diye bu düşüncelerin içinde sürekli kendi kargaşasını yaşaya bu sefer Kaçırıyor. hayatı kaçırıyor. Akışta kalamıyor. Bu da insanı yıpratıyor, yaşlandırıyor. Tabii hepimiz bunu düşünüyoruz Hı aslında. hı. Sen de düşünüyorsun zaman zaman, ben de düşünüyorum zaman zaman. Bu sefer ne oluyor? Anı da kaçırıyoruz, akışı da kaçırıyoruz. Bu da bizi hayattan zevk almamaya itiyor. Bundan dolayı o anda, o zaman diliminde yaşadığımız akışı kaçırmamamız lazım. O akışta devam etmemiz lazım. Mesela senin günlük hayatta buna benzer bir örneğin var mı? Ya ben bunu zorladım. O anda şöyle bir şey oldu. İyi ki olmamış dediğin bir olay oldu mu? Tabii ki oldu. Olmaz mı? Hı hı. İş hayatından örnek vereyim. Ver. Bir iş yerini zorladım Hı hı. örneğin. Orada çalışmak için uğraştım. Sürekli mesela orayla ilgilendim. Oraya girmek için uğraştım ve giremedim. Ama kendimi yıprattım o süreçte. Yani o iş yerinde çalışabilmek için. Örneğin iş hayatımı daha iyi düşündüğüm bir yere geçiş yapmak için uğraştım. Hı hı. Ve orası olmadı, başka bir yer oldu. Ve sonradan oraya giren arkadaşlarımız, çevremiz oldu. Gerçekten de girmemem gerekiyormuş. Yani problemli bir yermiş, sıkıntılı bir yermiş. Giren arkadaşlarım da çok kalamadı, çıktı. Sıkıntılardan, problemlerden dolayı. Demek ki şunu düşündüm. Akışta kalacaksın. Akışına bırakacaksın. Afiyetlisini, hayırlısını isteyeceksin. Doğru. Hayır gördüğünüz yerde şer olabilir. O yüzden hayatı kaçırmamak adına Şer gördüğünüz yerde de hayır olabilir. bu şekilde de olabilir. Ben
her zaman hayırlısını, afiyetlisini istiyorum. İstediğim bir şey olmadığında, düşündüğüm şey olmadığında çok onu zorlamak istemiyorum. Bunda bir afiyet var mıdır, hayır var mıdır, şer var mıdır bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de ne yapıyoruz? Kaderimizi yaşıyoruz. Bu da tam bir akışta kalmak oluyor bu düşünce. Evet, ben örnek verebilir miyim günlük hayatımdan? Şimdi bir gün minibüs bekliyorum. Minibüste tıklım tıklım böyle. Ben de geç kalıyorum. Kendimi ona böyle saklandım bineyim diye, yetişeyim diye. Ama binemedim. Ben biraz bekledim bir 5-6 dakika falan sonra. Başka bir minibüs geldi. Ona bindim. Boştu. Daha sonra zaten aynı yol üstünde. Bir baktık ki o öndeki minibüs kaza yapmış. Kötü bir şey tabii. Demek ki yani zorlamamak gerekiyormuş. Aslında akışta kalmanın böyle bir faydaları var. Sanki böyle sana evrenin bir mesajı gibi oluyor bu. Ben öyle hissediyorum. Aslında verdiğin örnek güzel. Yani Hı hı. akışta kalmak lazım. Dediğin gibi yani bak bir yere bilet aldın. Uçağı kaçırdın. Hı hı. O uçağa yetişmek için yıpranıyorsun. Üzülüyorsun. Üzülüyorsun. Ah vah Ve ediyorsun. örneğin o uçak kaza geçiriyor. Akışta kalıyorsun ve o kazayı kaçırıyorsun. Kurtulmuş oluyorsun. Sizin de başınıza böyle durumlar geldiyse yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii ki. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Bu konular aslında bütün insanların sürekli konuştuğu, yaşadığı konular. Biz bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bunlar da tabii ki insan etkileşimleri, toplumun üzerindeki etkilerini nasıl hepimize yansıdığını burada konuşuyoruz. Hayırlı Şimdi olabilir. Bence de sence. evet. Aşkım sana bir soru soruyorum. Örneğin gün içinde Hı hı. sosyal yaşantında veya da iş hayatında istenmediğin bir durumla karşılaştın ve Akış bozuldu. tartışma yaşadın ve akış bozuldu. Evet. Bunu yaşadıktan sonra yani bunu yaşadığında o an akışta kalabilir misin? Yoksa bunu günlerce düşünür müsün? Seni meşgul eder mi? Hayat kaliteni bir süre düşürür mü? Beni düşürüyor. Ben sürekli düşünüyorum çünkü. Akışım bozuluyor, evet. Ama şimdi olayın büyüklüğüne göre de değişir bu. Olay ne kadar büyükse düşüncem de o kadar uzun oluyor. Akışım o kadar bozuluyor. Kendimi alamıyorum. Düşünürken şeyi mi düşünüyorsun acaba? Hani bu neden oldu? Neden böyle bir şey yaşadık? Bunun mantığı yok. Bazı şeyleri, puzzle'ları birleştirmeye çalışıp sürekli onun Evet, o üstüne... tam da benim. Niye oldu? Altında yatan sebep ne? Yani ucu açık bir konuysa eğer kendimce de yorumluyorum. Günlerce onu düşünüyorum ve en mantıklı sonucu bulmaya çalışıyorum aslında. Netleştirdiğim zamanda da o şeyden çıkıyorum. Kendi akışıma devam ediyorum. Benim böyle oluyor. Senin nasıl oluyor? Aslında ben bu soruyu niye sordum? Benim için sordum, biliyorum. Seni bildiğim için ve acaba arkadaşlarda böyle olanlar da var mı? Böyle yaşayanlar var mı? Bence Yani kesinlikle vardır. bazı şeyleri, bazı yaşadıklarını tamamen böyle puzzle şeklinde bir yere oturtturup sonuca ulaştığında o şeyi aklından atıyor. Mesela oraya kadar, onu sonuçlandırıncaya kadar akışta Ben kalamıyor. sonuçlandırmam lazım. Şimdi ama ben öyle biri değilim mesela. Yani ben bir şey yaşadıysam onu büyük bir ihtimalle 2 saat içinde unuturum. Yani ben böyle bir insanım. Aşkım sen her şeyi unutuyorsun. Yani ben akışta kalırım kardeşi. Beni Tamam. kimse akıştan söküp atamaz. Yani çünkü ben bu kadar takmıyorum yani, anladın mı? Hani yaşanabilir, insanlar arasında bazı problemler yaşanabilir. Evet, olur. Oluyordur da. Ama yani ben bunu oturup sabahtan akşama kadar düşünüp 3 gün 5 gün yani düşünmenin bir anlamı yok ki. Tamam da Niye düşünüyoruz ya? aşkım ama şöyle bir durum var. Hı. Şimdi problemi yaşadığın arkadaşın senin için ne kadar anlam ifade ediyor? Ya bunun anlamla bir alakası yok. Var. Yani şimdi Anlamlandırdığın kişiyle alakası var. Çok samimi arkadaşına, en yakın arkadaşına bir tartıştığın zaman ya da aranızda bir sorun olduğu zaman sen onu günlerce çözmeye çalışırsın. ama niye çözeyim günlerce? Orada onu sorarım niye böyle yaptığını. De o söyler bana şundan dolayı yaptım. Ben de söylerim. Orada birbirimizle konuşuruz ve çözer biteriz. Bir daha niye düşünelim onu? Ya düşünmenin bir anlamı yok ki. Karşılıklı sorulamıyorsa bu. Niye sorulamasın ya? Sorarız. Yani bilmiyorum, erkekler o şekildedir diye düşünüyorum da. Yani bayanlarda daha farklı işliyordur bu mevzu. Ama ben birisiyle problem yaşadığımda en yakın arkadaşımsa daha rahat sorarım zaten. Hatta biraz argo sorarım. Yani falan bir şekilde çözeriz. Bizde bende mi öyle olmuyor, bizde mi öyle olmuyor bilmiyorum. Kızlar siz söyleyin nasılsınız bilmiyorum da. Ya şimdi şöyle, diyelim ki bizim iş yerinde 10 kişi var. 3-4 kişi samimiyiz. Samimi olmadığım bir arkadaşımla bir aramda tartışma geçtiği zaman ben onu orada çözerim. Diğer günlerime taşımam. Ama yakın arkadaşımla aramda bir tartışma geçtiği zaman yani ben onu sorguluyorum. Niye böyle düşünmüş olabilir? Niye böyle söylemiş olabilir? Tamam, o an onu konuşuruz da. Eee Ya olaylar başka yerlere çekilebiliyor. İnsanlar arkadaşını kaybetmekten korkabiliyor. Karşındaki seni yanlış anlamış olabiliyor.
yanlış anlamasından da korkuyor olabilirsin. Belki mevzuyu uzatmak istemiyorsun. Mevzuyu da kısa kestiğin için de bu da seni yoruyor. Günlerce de düşünüyorsun. Ya ben de böyle söyleseydim ama bunu böyle söylesem belki kırılacak diye şey yapmıyorsun. Ama önemsemediğin bir arkadaşın olduğu zaman da cevabını veriyorsun ya da söylüyorsun. Tartışabiliyorsun gerekirse. O an onu orada kapatıyorsun. Sonuçta önemsemiyorsun. Olabilir. Yani söylemek istediğin şu. Karşındakine verdiğin değere göre değişiyor. Akışta Evet, ben kalıp kalmama. öyle düşünüyorum. Ama ben de şöyle söylüyorum. Benim akışımı bozan tek şey bu hayatta ne? Ha. Sen bozmuyorsun. Sen de hemen hallediyoruz. Hemen şey yapıyoruz. Toparlıyoruz bir şekilde. Akışımızı bozmadan devam ediyoruz. Yani Evet. toparlayamadığım, düzeltemediğim, akışımı bozan tek şey Trabzonspor. Evet, bir de öyle bir sorun var. Trabzonspor maç kaybettiğinde ben birkaç gün akışımı kaybediyorum. Evet. Yalan söylemiyorum. Ama ondan sonra yine düzeltiyorum kendimi. Sıkıntı yok. Gerçekten çok morali bozuk oluyor. Yani günlerce öyle çekmek zorunda kalıyorum ama alıştım artık. Ne yapayım? Neyse bu da bir espri olsun. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de sizin akışınızı bozan, akışta neden kalamadığınızı yorumlarda belirtmenizi isteriz. Yayınımızı beğenmenizi isteriz ve abone olmanızı istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.